Herkese güzel toplu sevgiler. Bugün günlerden şırdan. Adana'mızın bu güzel sokak lezzetinin peşine İstanbul'a düşeceğiz. Yepyeni formatımız bu biliyorsunuz. İlkini kokoreçle çekmiştik. 5 tane kokoreççiyle. Bugün de size İstanbul'da 5 tane şırdancı anlatacağım. Siz bu formatı çok sevdiniz. Bu formatta bir de şöyle bir şey olacak. Bu formatta yapılan ürünle ilgili yanımda bir konuk alacağım. Bugünün sürpriz konuğunu birazdan göreceksiniz. Ama siz bir sonraki videomda kimleri konuk almamı isterseniz bunları yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Videomuz başlıyor. Şehrin en iyilerinde 2. bölümdeyiz. Mekanıma geldim ve konuğum yanımda. Şırdanı İstanbul'da en iyi anlatan adamsın. Neden anlatın? Tarifini yapar mısın? Ya benim aslında olmalı? şırdanla bir alakam yok. Ben Gümüşhaneliyim. Ama sakatatı çok seviyorum. Dolayısıyla da bu şırdanın Türkiye'de ilk videosunu ben çektim YouTube'da. Ondan sonra da İstanbul'da hakikaten şırdancı yoktu. Bir tane falan şırdancı vardı. Sonra bu iş aldı yürüdü. İyi ki de oldu. Çünkü ben şırdan motivasyonumu Adana'da yapıyordum. Burada da İstanbul'da da güzel şırdancılar oldu. Burası da iyi bir şırdancı. Gerçekten yeni açılmasına rağmen iyi bir şırdancı. Şöyle alınca gösterelim. Beyaz. Ben aslında şırdanın böyle orta boy, birazcık küçükçe olmasından taraftarım. Bu iyi. Mesela evet o iyi. Bir tarifim var şırdanla ilgili. Evet. Bunu istiyorum aslında. Şimdi şırdan böyle akbak olacak. Yani o ilk kesimde bunun içerisinde bir aslında maya var. Bir tür maya asitli. Dolayısıyla ilk kurban hayvan kesildiği zaman bunun alıp temizlenmesi lazım. Burası da şırdanın aslında içidir. İç kısmıdır. Bu dışa çevrilir ve temizlenir. Birincisi böyle dediğim gibi akbak olacak. İkincisi de şöyle yapraklı olacak. Şimdi eğer bunları yakaladım mı bir de bir bıçak versene çatal. Şimdi ben mesela çok şırdan kazanının başına durduğum için şimdi şırdana şöyle soktum çatalı, bıraktım düşüyorsa bu olmuştur. Şimdi bunun bir ilacı var bir tane. O da kimyon. Bu Adanalılar kimyonu iyi kullanıyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Gerçekten bu bizim evlerdeki kimyonumuz gibi değil. Biraz da içine tuz atıyorlar. Dolayısıyla iyi kimyon bunun ilacı. Şimdi bunu ilk durakta hazırlayışını gösterelim. Diğer yerlerde yeriz sadece. Buna bol kimyon attık. Birazcık pul biber attık. Sonra bunu nazlayacaksın birazcık. Bak. Bütün baharatı içine karıştırsın diye Suat abinin böyle evet. Beşik gibi bu yavru gibi bu. Sallayışı var. Evet bu yavruyu böyle nazlayacağım, pışpışlayacağım. Sonra bence şırdan ben önceden buradan başladım ama mantığı aslında buradan başlamakmış. Çünkü şurası daha jelli bir kısım. Sonra bunun bir pimi var. Nereden bulabiliriz? Çektik mi yoksa? Çekmedin. Benim pimim çekildi. Bak bakalım. Pimini bulamadım. Ama şimdi burası dikilen kısmı. Burayı dikiyorlar bildiğiniz böyle bir iple. Bunu çektikten sonrası başlıyor işte. Bu bir el bombasına dönüyor. Sonra ben mesela Adana'da bir şey daha tespit ettim. Adamlar geliyor, alıyor şırdanı mesela, ikinciyi de söylüyor. O da duruyor orada, dinleniyor. Soğuyor. Bu çok sıcak tabii, birazcık dinlenmesi lazım. Şırdan aslında bir kültür. Aslında illaki pirinçle yapmak zorunda değilsin. Bunu bulgurla da yapıyorlar. İçerisine kıyma da koyuyorlar. Kıyma bana göre ben kıymalısını denedim. Olabilir. Evet, ben kıymalısını denedim. Kıymalısı da güzel. Evet. Ama bu sokak lezzeti olduğu için daha çok kıymasız yapılıyor yani. Evet. Fiyatı nedir peki bunun? Fiyatı 14 lira. Şırdan. 14 lira. Ha, evet.
14 lira ortalama zaten şu anda bu. Bir şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya şırdan deyip de böyle çok basit almayın. Bir tane kuzuda bir tane şırdan var ya. Şu koca bir hayvana eşittir yani. Ben şuradan başlıyorum müsaadenizle. Buradan bütün hani şırdancıları yermek istemiyorum ama şırdan öyle sıkıntılı bir şey ki farklı hayvanlardan alıyorsun ve tek kazanda pişiriyorsun. Şimdi benim etimin kası, Ayhan'ın etinin kası aynı değil. Dolayısıyla kazanın başındaki de birazcık marifetli olması lazım. Verirken mesela bu çok kıvamlı, güzel pişmiş bir şırdan. Zaten bunu kopartışından da anlayacaksınız. Bir de önemli olan pirinçlerin tane tane kalıyor olması. Lapa gördüyseniz bu iyi bir şırdan değildir bana göre. Şırdan'a 20 sene önce Taksim'de böyle bir sokak arasında bir kazanda yemiştim 2 tane. İşte üniversite zamanıydı o zaman. Sonra işte 18 sene sonra yedim yani şırdan. Ve çok yiyorum. Adana'da ama bu işin şeyi Adana, kaynağı Adana. Evet. Yani şöyle, işin gerçeği şu. Bunu bana Adana'da verseler daha çok hoşuma gidiyor. Bu psikolojik bir olay. Aynı adam aynı şekilde yapsa memlekette daha başka oluyor. Gayet güzel bir şırdan. Bu yediğimiz şırdan da Adana'da zaten yapılıp getiriliyor. Öyle mi? Şu an yeni böyleymiş. Ben sordum, yayın öncesi. Adana'da yapılıp getiriliyormuş. Evet. O zaman Ne yapalım? buradan İkinci mekana doğru gidelim. şimdi mekana gidelim. Bana şırdan olsun yani. Gel abi. Abi geldik şırdancıya. Evet. Biraz şırdancı. Yine güzel bir Harika uyuyor şırdan. mu? Çok güzel. Kıvamından da belli nasıl olduğu. Yani dokununca Değil mi? anlıyorsun yani. Çatal bıçak var. Sen hiç gerek yok ona. Çatal bıçakla yenmez. Evet, aynen. Yine bak. Kimyonu attım ben. Kimyon değil mi? Ama şöyle dokunduğun zaman Evet. harbiden güzel kimyon var. Şöyle ben kimyonu çekeyim. Kendi kimyonu. Attım. Biberimizi atıyoruz. Sonra birazcık tuz atayım. Nasıl attım ben? Sonra her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yavruluyoruz. Evet. Müsaadenizle. Pişmiş, dinlenmiş. Şimdi şuradan da şöyle bir hadise var. Çok uzun süre pişiyor. Ama piştikten sonra da bu sert bir işkembe türevi olduğu için uzun süre beklemesi lazım. Yani uzun süre pişip bir sürede dinlenmesi lazım. Kimyonu önemli. Dinlenince de böyle rahatlıyor. Gerçekten iyi olmuş. Evet. Burada mı doyuyor? Yüzdurak Burada mı doyuyor? Yendiren sürpriz. Ben seni götüreceğim bu sefer. Yoldayken söyleyeyim. Şöyle ama söyleyeyim de gideceğimiz durak Muhit'i söyleyelim. Fatih'te ama tanınmış da bir adam yani. Çok tanınmış bir adam. Evet. Orada görüşürüz. Gittiğimiz zaman görüşelim. Ben şırdanımı bekliyorum. Biraz küçük seçmek istedik. Mehmet abi sağ olsun en küçüğünden bulmuş getirmiş. Abi eyvallah teşekkür ederiz ya. Şimdi Küçük dediğim böyle. bir kere şuradan çok güzel dinlenmiş belli. Şöyle hemen baharatlarımızı atıyoruz. Ama tabii burada ne özelliği var? Burada isot var. Mehmet abi isot atmadan duramıyor, attırmadan duramıyor. Aslında doğru olan da o. Evet evet isot. Değerli acı isottur yani. Kesinlikle. Şöyle bir bulayalım. Pilimizi de çekelim. Ben buldum pilini. Yok, pil yok. Abartıyorum. Şuradan çok güzel bir şey. Ama yanına böyle şalgamı da getirdi. Hemen ayran şalgamı da getirdi. Biz Adana'da gece en son günü bitirirken şırdanla bitiririz. Ardından böyle şalgamı da sonlandırırız. Efsane de olur. Biraz bulsun benimki. Sen buyur. Şırdanın küçük olanı makbuldür. Şimdi o kadar dinlenmiş ki rahatlamış.
Bakın içindeki pilav böyle tane tane Aynen öyle bak. pişmiş ama lapa olmamış. Şimdi- Fakat dışı İçinde acayip de pişmiş. isot var. O da ayrı bir lezzet vermiş. Burası gerçekten bu konuda başarılı yani. Bak dediğin gibi yapraklı akbak ve lezzetli bir şırdan. Fiyatı 15 lira burada. Fatih Kadınlar Pazarı'ndayız. Şırdancı Mehmet abinin yerindeyiz. Bir sonraki mekana doğru yolumuza devam edelim. Bir sonraki Neresi? Söylemeyelim. Sürpriz olsun. Suat abi bugün bayağı şırdancı gezdik. Evet. Doyduk mu şırdana? Şimdi şırdana doyulmaz. Çünkü şırdan aslında böyle açlık giderecek bir yemek değil yani. Şırdanı böyle keyfe de yersin. Şimdi buraya geldik. Öncelikle Ortaya şunu mumbar söyleyeyim. söyledik biraz. Eyvallah. Şunu söyleyeyim. Böyle akpak bir şırdan bulunca ben mutlu oluyorum. Dolayısıyla akpak olması, yapraklı olması Tabii. güzel benim açımdan. Küçük bir de tam minimal böyle hani etli bir şırdan yiyeceğiz. Evet. Bir de böyle hani dokununca anlıyorum böyle kıvamlı bir Evet. şırdan. Yine güzel bir kimyon. Gerçekten kaliteli bir kimyon. Böyle senin yaptığın gibi bebe gibi sallayayım. Sallıyoruz. Güzel bir şey ama ya bu sakatat olayı ben seviyorum abi ya. Evet. Yani Allah bulanlardan razı olsun. Amin valla. Gerçi fakirlikten bulmuş bir şey ama Evet. yine de ben seviyorum. Şimdi ipini çekmemişiz. Çekelim. İp de nasıl kolay çıkıyor. Bir şey kalmadı. Lezzetli. Lezzetli. Güzel bir şırdan ya. Ne diyeceğiz? Tamam diyeceğiz buna değil mi? Bu şırdan harbiden güzelmiş. El lezzeti mi? Kullandığı malzeme mi? Bulduğu şırdan mı? Bilmiyorum ama buranın şırdanı güzel. Bir kere sıfır koku. Aynen öyle. Sıfır. Biz daha fazla eziyet etmeyelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz diyelim, olur mu? Bir sonraki mekanda görüşürüz. Abi geziyoruz ve bölge bölge şırdancıları gezmiş Evet. olduk şu an. Gittik Bağcılar'a gittik, Fatih Kadınlar Pazarı'na gittik. Şimdi de İstinye'deyiz. Buranın ne özelliği var? Şimdi Ayhancığım şöyle bir şey söyleyeyim. Şırdan sürekli böyle aynı istikrarda olan bir yemek değil. Evet. Yani bugün hayvanın cinsinden bile fark eder yumuşaklık. Lezzet kişiye göre de değişebilir ama olduğumuz mekanın öyle bir özelliği var ki Türkiye'nin manzarası en güzel şırdancısı burası. Aynen öyle. İstinye'deyiz. Arkamızda Boğaz Köprüsü ve gerçekten böyle efil oturacağınız bir mekan Evet. burası. Yani yazın da burası çok güzel, kışın da çok güzel. Sebebi şu, karşı tarafta bina yok, artık deniz. Ve çok güzel bir yürüme yolu var. Boğaz manzarası. Geldik Şırdan'a. Evet. Tanımımız nedir? Akbak olacak, Aynen. yaprak da olacak. İkisine de uyuyor. Evet, kriterlerimize uyuyor. Yine güzel bir kimyon. Aynen. Ben attım kimyon baharatlarımı. Filmi de çektim, hazırım. Şuradan bile güzel oldu. Bugün 5 tane şırdan yedik. Evet. Herhalde bir 5 olsa bir daha yerim. Yani şırdan bir aşk yani. Evet, aynen öyle. Müsaadenizle. Şırdan hakikaten bir aşk ya. Kim bulursa bunu dışarı satmayı iyi yapmış. Biz de böyle her gittiğimiz yerde şırdan yemeği yani mutlulukla arıyoruz, mutlulukla istiyoruz. Adana'da özellikle gece yemeğe gidersin. Birkaç saat geçer aradan, hadi şırdana gidelim dersin. Bir de şırdana gidersin. Gününü mutlu tamamlarsın. Aynen. Şırdan limonla da çok güzel oluyor. Bugün limonu denemedik ama Ben normalde tercih etmem ama öyle bir pirinç falan yiyoruz ya. Midede biraz da ikisini azaltmak adına da limon ye. abi şırdan seviyorum. Madem çok güzel bir manzaraya geldik, bitimi de orada yapalım değil mi? Manzara önünde. Manzarada yapalım. O zaman bitim için manzaranın önüne geçiyoruz.
Şimdi şırdancıların hepsini tek tek gezdik Suat abiyle beraber. Suat abinin damak tadını zaten ben çok güvenirim. Önce Eyvallah. Suat abiyle başlayayım, sonra ben yorumlarımı yapayım, ondan sonra bitirelim. Yani şöyle, şırdan bir kere kimsenin hakkını yemek istemem. Şırdan hakikaten bazen şans işidir yani. Kesinlikle. Yani hayvanın cinsine göre değişebilir. Yani benim favorilerimden birisi burasıydı. Manzarası gereği de beni böyle çok mutlu eder. Ama aklımda böyle kalan yerlerden bir tanesi de Şırdancı Mehmet oldu. Değil mi? Yani bu ikisi arasında gidip geliyorum. Ama bu şu demek değil yani. Şırdan böyle burada geldin yedin, çok kötü değil. Yarın çok daha iyi olabilir. Çünkü bir hayvandan bir tane çıkıyor. Kesinlikle. Ve çok sert bir yapı. Sonuç itibariyle 5 şırdancı da güzeldi. Bu arada Kadıköy'deki şırdancı da çok iyiydi bak. Kesinlikle, o da başarılıydı. Evet. Bu arada fiyat olarak bahsedeyim. En pahalısı Şırdancı Mehmet'teydi, 15 liraydı. Evet. En ucuzuydu 13 lira. Ama Zaza Şırdancı Şırdan'daydı. Mehmet'in içerisinde kıyma şey de var. Kıyma da vardı. Vardı, evet. Evet, biraz Yani daha var. fiyatı yüksekti ama benim de favorim Mehmet abi oldu, Şırdancı Mehmet abi oldu. Dediği gibi Suat abinin diğerleri kötü demek değil bu. Diğerleri de iyi şırdancılar ama bir numarayı Mehmet abiye bıraktım. Fiyatlardan bahsettim. Zaten adreslerini ufak ufak bahsetmiştim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tamam, bir teklifim var. Buyur. Şöyle havalar güzelleşsin abi. Hı. Şuraya masa atalım. Şırdan mı verelim? Şu burada şırdan yiyelim ya. Tamam. Olur mu? Olur. Çok güzel manzara O burası. zaman ya. videoyu kapatmayı sana vereyim. O zaman ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ayhan'ın kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın.